Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle dil öğrenirken yaptığım bazı hatalardan bahsetmek istiyorum. Dil öğrenirken yaptığım 3 hatadan bahsetmek istiyorum özellikle. Böylece siz de benim hatalarımdan ders çıkarabilirsiniz. Bu video Türkçe öğrenen yabancılar için, orta seviye ve ileri seviyedeki yabancılar için Türkçe, İngilizce ve Arapça altyazı ekledim. İzlerken altyazıları da açabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, dil öğrenirken yaptığım ilk hata şuydu. Telaffuz ve aksana önem vermemek. Telaffuz ve aksana önem vermemek. Telaffuz ne demek? Telaffuz harfleri, kelimeleri söyleme şeklimiz. Harflerin söyleniş şekli. Mesela bu harf nasıl telaffuz edilir? Türkçe'de. B ya da bu kelime nasıl telaffuz edilir? Elma. Bu şekilde. Normalde bir kursa başladığınızda ya da bir okula gittiğinizde bir dili öğrenmek için genelde harflerden başlarsınız değil mi? Harflerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenirsiniz, sesleri öğrenirsiniz ve daha sonra da kelimeleri ve diğer şeyleri öğrenmeye devam edersiniz. Ben hiçbir zaman dil öğrenirken bu dersleri almadım. Dil öğrenmeye başlarken harfleri öğrenmedim. Harflerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenmedim. Bunu zamanla öğrendim. Ve bence bu yanlıştı. Telaffuzla ilgili derslerin, sesleri öğrenmenin, harflerin nasıl doğru bir şekilde söylendiğini öğrenmenin sıkıcı olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden bu dersleri hep atladım. Ama bence bu yanlıştı. Bence bu doğru değildi. Çünkü eğer bir şeyi ilk başta doğru bir şekilde öğrenmezseniz iyi bir temel oluşturamazsınız. Temeliniz iyi olmazsa, temeliniz sağlam olmazsa da üzerine inşa ettiğiniz diğer şeyler de yeteri kadar sağlam olmaz. Ben de dediğim gibi bunları zaman içinde öğrendim ama en baştan öğrenseydim bence daha iyi bir şekilde, daha rahat bir şekilde öğrenebilirdim diğer şeyleri de. Evet, aksan, telaffuz ve aksan demiştim. Aksan kısmına geçelim. Aksan ne demek? Aksan bir ülkedeki kişilerin ya da bir yerdeki, bir bölgedeki kişilerin, halkın o dili konuşma şekline deniyor. Mesela İngiltere'de insanlar İngilizceyi İngiliz aksanıyla konuşuyorlar. Amerika'da Amerikalılar İngilizceyi Amerikan aksanıyla konuşuyorlar. Mesela ben İngilizceyi Türk aksanıyla konuşuyorum ya da bir Arap İngilizceyi Arap aksanıyla konuşuyor. Aksan bu demek, yani bir dili konuşma şeklimiz diyebilirim. Ben aksana da hiç önem vermedim açıkçası dil öğrenmeye başladığım zamanlarda. Aksan benim için önemli değildi. Ben mesela İngilizceyi bir İngiliz gibi, bir Amerikalı gibi konuşmak istemiyordum. Ben İngilizceyi kendim gibi konuşmak istiyordum. Nuriye gibi konuşmak istiyordum. Yani bir Türk gibi konuşmak istiyordum açıkçası. Başkaları İngilizceyi İngiliz aksanıyla konuşmaya çalışırken onları duyduğumda bu bana komik geliyordu ve benim hoşuma gitmiyordu. Bu bana yapmacık geliyordu. Bunun yapay olduğunu, sahte olduğunu düşünüyordum. Ve onlar gibi olmak istemiyordum. Yani kendimi kasmak istemiyordum, kendimi sıkmak istemiyordum konuşurken. Zorla konuşma şeklimi bir İngiliz'e, bir Amerikalı'ya benzetmek istemiyordum. Hatta biz Türkçe'de konuşurken her şeyin sonuna ya kelimesini ekleriz günlük konuşmalarımızda. Mesela gel ya, git ya, istemiyorum ya, seni seviyorum ya falan filan. Hep ya kelimesini kullanırız. Ben de konuştuğum yabancı dillerde hep bu ya kelimesini cümlenin sonuna ekliyordum. Hala da ekliyorum gerçi. Neyse, dediğim gibi ben İngilizceyi kendim gibi konuşmak istiyorum. Ben Arapçayı kendim gibi konuşmak istiyorum. Başka biri gibi konuşmak istemiyorum. Bu bence çok saçma ve hiç doğal değil. Bu çok yapay, bu çok sahte geliyor kulağa ve hoşuma gitmiyor diyordum. Daha sonra pişman oldum. Neden? Çünkü bence aksan gerçekten önemli. Mesela her dilde konuşurken farklı yerlerde, cümlenin farklı yerlerine vurgulamalar yapıyoruz. Ya da bir cümleyi söylerken farklı tonlamalar kullanıyoruz. Ve bu da konuşma şeklini gerçekten
etkiliyor. Bunlara gerçekten önem vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela öğrendiğiniz dili doğru bir aksanla konuştuğunuzda, mesela Türkçeyi bir Türk gibi konuştuğunuzda karşınızdaki kişi sizin Türkçenizi olduğundan daha iyi zannedebilir. Yani aslında o kadar çok şey bilmiyorsunuz ama bildiğiniz şeyleri o kadar güzel bir şekilde, o kadar doğru bir şekilde söylüyorsunuz, telaffuz ediyorsunuz, aksanınız güzel ki sizin Türkçenizi olduğundan daha iyi zannediyorlar. Ya da mesela bir iş görüşmesine gittiğinizi düşünün. İngilizce için vereyim bu örneği. Ve İngilizce konuşmanız gerek. Tamamen ana dili İngilizce olan biri gibi konuşabiliyorsunuz. Bir aksanınız var diyelim. O zaman karşınızdaki kişiyi daha çok etkilersiniz. Yani karşınızdaki kişi bundan daha çok etkilenir. Yani bir dili bir aksanla konuştuğumuzda, doğru bir aksanla konuştuğumuzda daha havalı oluyoruz. Yani biz bir dili neden öğreniriz? İnsanlar neden dili öğrenir? Çok farklı sebepleri var ama bu sebeplerden biri de aslında havalı olmak. Aslında hava atmak. İnsanlara hava atmak istiyoruz. Yani hiç kimsenin o dili bilmediği bir ortamda ben biliyorum demek istiyoruz ve o dili onların önünde konuşmak istiyoruz ve kendimizi onlardan daha üstün hissetmek istiyoruz. Aslında herkes gizli gizli bunu istiyor ve bunu düşünerek motive oluyor belki de. Bu yüzden bence aksan önemli. Ve yani mesela şöyle düşünün, siz bir dili çok iyi biliyorsunuz ve yanınızda o dili sizin kadar iyi bilmeyen birisi var. Ama onun aksanı sizinkinden çok daha iyi. Çevrenizdeki insanlar onun dilinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Çünkü o daha iyi bir şekilde bunu karşısındaki kişiye gösteriyor. Kendi bildiklerini daha iyi bir şekilde gösteriyor. Aslında aksan önemli mi değil mi bu tartışmaya açık bir konu. Ama ben iyi bir aksanın olmasının sizi öne çıkaracağını düşünüyorum. Ve ben de keşke dil öğrenmeye ilk başladığımda aksana biraz daha önem verseydim. Daha çok çalışsaydım. Konuşurken mesela o dili daha çok dikkat etseydim doğru bir şekilde konuşmaya. Ben direkt konuşuyordum yani nasıl söylersem söyleyeyim önemli değil. Benim için önemli olan iletişim kurmaktı ki bence bu da doğru yani. Dil öğrenirken amacımız iletişim kurmak olmalı. Ama aksana biraz daha önem verseydim ilk başlarda belki sahte gelebilirdi kulağa, yapmacık gelebilirdi kulağa. Kulağa güzel gelmeyebilirdi. Ama zaman içinde bunun üzerine çalışsaydım eğer çok güzel bir aksanım olabilirdi ve bu eminim ki sizler için de yani beni İngilizce konuşurken gördüğünüzde daha etkileyici olurdu. Daha hoşunuza giderdi. Kulağa daha güzel gelirdi belki. Bilmiyorum. Bu arada aksan konusu çok tartışılan bir konu. Mesela bazı insanlara ayrımcılık yapılıyor. Sırf mesela bir Hintli, Hint aksanıyla İngilizce konuştuğu için ya da bir Arap, Arap aksanıyla İngilizce konuştuğu için bu insanlara ayrımcılık yapılıyor. Aynı şekilde Türkiye'de de öyle. Mesela bir Arap, Türkçeyi Arap aksanıyla konuştuğunda ona da ayrımcılık yapılıyor olabilir. Onun yanında mesela Türkçeyi çok iyi bir şekilde Türk gibi konuşan bir Arap daha rahat yaşayabilir. Benim söylediğim şeyle bunun bir alakası yok tabii ki. Ben tamamen farklı bir açıdan bakıyorum olaya. Benim söylediğim şey tamamen farklı bir yerde. Yani herkes Türkçeyi Türk gibi konuşmak zorunda ya da herkes doğru bir aksanla konuşmak zorunda demiyorum. Sadece keşke ben biraz daha aksana önem verseydim diyorum. Çünkü evet aksan önemli ama çok da önemli değil. Çünkü önemli olan iletişim kurmak. Ve mesela bir dili sonradan öğrendiğimizde, mesela 30 yaşındayken bir dili öğrendiğimizde tabii ki de aksanımız olacak yani. Zaten bir dili öğrenmek çok zor ve özellikle ileri yaşlarda öğrenmek çok daha zor. O yüzden aksanlı bir şekilde konuşmak hiçbir zaman ayrımcılığa sebep olmamalı diye düşünüyorum. Evet, ikinci hataya gelelim. İkinci hatam şuydu, kendi seviyeme uygun kitapları okumamak, kendi seviyeme uygun içerikleri tüketmemek ve çok da önemli olmayan gereksiz kelimeleri ezberleyerek vakit kaybetmek. Şimdi ben Arapça öğrenirken, hep de ben Arapça öğrenirken diyorum çünkü o kadar uzun süre Arapça öğrendim ki 5 yıl boyunca Arapça öğrendim hatta daha da fazla. Bu yüzden bütün anılarım hep Arapça ile ilgili.
Ben Arapça öğrenirken başlangıç seviyesindeyken ya da orta seviyedeyken de olabilir. Kitap okumak istiyordum. Roman okumak istiyordum Arapça dilinde. Bu beni motive ediyordu. Ne yapıyordum? Bir kitapçıya gidiyordum ve kitaplara bakıyordum. Kitapların isimlerine bakıyordum. Ve mesela bir kitap gördüm ve ismini anladım. Kitabın ismini okudum Arapça ve anladım. Ne demek olduğunu anladım. Seviniyordum hemen. Gidiyordum, alıyordum o kitabı. İlk sayfasını açıyordum ya da Fransızca kitaplar için de yaptım bunu. İlk sayfasını açıyordum, okuyordum. Böyle biraz anlıyordum. %20 falan anlıyordum. Ama aslında kendimi kandırıyordum ve çok iyi anladığımı düşünüyordum. Kendimin çok iyi olduğunu düşündüğüm için. Geçen videoda da bundan bahsetmiştim. Aslında az anlıyordum ama anladığımı çok iyi bir şekilde anladığımı sanıyordum. Ve tamam diyordum, ben bu kitabı okuyabilirim ve o kitabı satın alıyordum. Sonra eve geliyordum, o kitabı okumaya başlıyordum. Okuyamıyorum. Yani okuyorum, okumaya çalışıyorum, vakit harcıyorum, 3 sayfa okuyorum, 5 sayfa okuyorum. Hem hiçbir şey anlamıyorum hem de çok vaktim gidiyor yani. Tabii ki bu benim vazgeçmem için yeterli olmadı. Yani sayfalarca okuduğum kitaplar da oldu anlamadığım halde. Yani neden? Çünkü başlangıç seviyesinde birinin ya da orta seviyede birinin okuması gereken kitaplar romanlar değil. Ne okumam gerekirdi? Çocuk kitapları okumam gerekirdi. Ya da kısa hikaye kitapları falan okumam gerekirdi. Kısa hikayeler okumam gerekirdi. Ama ben çocuk değildim. Ben çocuk kitaplarını okumak istemiyordum. Neden? Çünkü çocuk kitapları çok sıkıcıydı ve tahmin edilebilirdi. Yani önceden ilk sayfayı okuduğumda sonra ne olacağını tahmin edebiliyordum. Çünkü ben çocuk değilim ki, ben yetişkinim. Sıkıcıydı, hoşuma gitmiyordu, sevmiyordum, okumak istemiyordum. O yüzden de roman okumak istiyordum. Ama bu da çok doğru değil. Neden? Çünkü mesela bir masal okuduğunuzda ya da dil öğrenmek için özel olarak hazırlanmış bir içeriği okuduğunuzda şöyle bir cümle görebilirsiniz. Kız mutfağa gitti ve çay aldı. Ama bir romanda bu cümle nasıl olur? İşte kız usulca yerinden kalktı ve kendinden emin adımlarla mutfağa doğru ilerledi. Kaynayan suyun fokurtusuna bakarken fincanını parmaklarının arasına aldı ve eski günlerini düşündü gibi bir cümle olabilir. Uzun bir cümle. İçinde bilmediğim bir sürü kelime olan bir cümle. Sen bunu nasıl anlayacaksın? Anlayamazsın ki. Romanlar böyle ama. Ama romanlar benim ilgimi çekiyordu. Ben romanları okumak istiyordum. Ben o dili çok iyi biliyormuş gibi hissetmek istiyordum. Ve o yüzden bu romanları okumaya devam ettim. Okumaya, çalışmaya devam ettim diyelim. Sayfalarca okudum ama eğer sen bir kelimeyi bile anlamadıysan ve o kelime önemli, çok önemli bir kelime ise, o hikaye için yani o roman için önemli bir kelime ise, senin hikayenin devamını okumanın bir önemi yok ki. Sen zaten önemli bir noktayı kaçırdın, anlamadın. Yani zor oluyor arkadaşlar. Hikayeyi toparlamak zor oluyor. Anlayamıyorsun. Çünkü ana dilimizde yazılan romanları bile her zaman anlayamayabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey yaptım. Bu romanları okurken mesela, bu hikayeleri okurken bilmediğim kelimelerin tabii ki altını çizip, anlamlarına bakıp bunları bir deftere not ettim. Yetmedi. İşte bu kelimelerin hepsini kartlara falan yazdım. Tekrar yazdım. Odamın duvarlarına bile yazdım. Bunları ezberlemeye çalıştım. Ama bu kelimeler edebi kelimeler. Bu kelimeler romanlarda, kitaplarda kullanılan kelimeler. Kimse gerçek hayatta normal konuşurken bu kelimeleri kullanmıyor ki. Ben bu kelimeleri Allah bilir bir daha ne zaman göreceğim. Bir kelimeyi ezberleyebilmemiz için bu kelimeyi en az 6 kere, 7 kere görmemiz gerekiyor. Yani bir kelimeyi bir kere bir kitapta gördük. Sonra onu yazdık. Eğer bu kelimeyi bir kere daha görmezsek, sonra bir kere daha görmezsek, sonra bir kere daha görmezsek bu kelimeyi ezberleyemiyoruz ki. Bu kelimeyi ezberliyoruz ve unutuyoruz. Çünkü bu kelime çok kullanılan bir kelime değil zaten. Bunlar sık kullanılan kelimeler değil. Bunlar herkesin bildiği kelimeler değil. Ben neden bu kelimeleri öğreniyorum? Yani ve bir kelimeyi bir kere bir kitapta gördün diye ezberleyemiyorsun.
Bir kelimeyi ezberlemek kolay değil. En az 6 kere, 7 kere görmemiz gerekiyor bizim bir kelimeyi ezberlemek için. Ama bu kelimeler sadece kitaplarda geçen kelimeler. Kelimeler çok ender kelimeler, nadir kelimeler. Ben bu kelimeleri tekrar tekrar görmedim sonra. Ben de bu çok kullanılmayan kelimeleri ezberledim, ezberlemeye çalıştım. Uğraştım, gerçekten uğraştım. Sonra ne oldu? Şu an hiçbirini hatırlamıyorum. Neden? Çünkü bu kelimeler zaten kullanılmıyor. Benim bu kelimeleri ezberlememe gerek yoktu ki. Benim ne yapmam gerekirdi? Kendi seviyeme uygun bir kitap okumam gerekirdi. Ve kendi seviyeme uygun, daha sık kullanılan bilmediğim kelimeleri ezberlemem gerekirdi. Ama ben ne yaptım? Uğraştım ve vakit kaybettim. Vaktimi boşa harcadım. Onun yerine bu vaktimi, bu dili öğrenirken daha önemli bir şeye harcayabilirdim. Ama yapmadım. Benim tavsiyem seviyenize uygun içerikler tüketmeniz ve vaktinizi boşa harcamamanız. Biliyorum, roman okumak mesela bir dilde, yabancı bir dilde roman okumak insanlara çok böyle çekici geliyor. Bana çok çekici geliyor yani. Ama o size bir fayda sağlamayacaksa ve vakit kaybedecekseniz onu okumayın. Ya da öncesinde iyi bir şekilde araştırın. Çünkü bazı romanlar kolay, bazı romanlar zor. Bir Türk tarafından yazılmış bir romanı anlamak, başka bir dilden Türkçe'ye çevrilmiş bir romanı anlamaktan daha zor. O yüzden mesela eğer bildiğiniz kolay bir kitap varsa ana dilinizde okuduğunuz, onun mesela Türkçe'ye çevrilmiş versiyonunu okumaya çalışabilirsiniz. Zaten çünkü hikayeyi biliyorsunuz. Hem de zorluk seviyesine de karar verebilirsiniz. Zorluk seviyesini de anlayabilirsiniz zaten kitabı önceden okuduğunuz için kendi ana dilinizde. Ya da diyelim ki roman alacaksanız eğer benim gibi sırf ismini anladığınız için almayın. Yani biraz daha okuyun. Kitapçıdaysanız eğer diğer sayfalarına bakın. Kendinizi kandırmayın, dürüst olun. Gerçekten anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Yani bir romanı okumak için bence en az %70'ini anlamak gerekiyor bir sayfanın. Anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Yoksa birazcık anladınız diye çok sevindiğinizde kendinizi mi kandırıyorsunuz? Bu konularda kendinize karşı dürüst olun ve seviyenize uygun kitaplar alın ve gurur yapmayın. Ben gurur yaptım. Siz gurur yapmayın. Ben çocuk kitapları okumak istemedim. Ben dil öğrenenler için hazırlanmış içerikleri tüketmek istemedim. Ben daha iyisini istedim ama daha iyi olmadı sonuç olarak yani. Size tavsiyem bu. Evet, son hataya gelelim. Dil öğrenirken yaptığım son hatada dinlemeye yeteri kadar önem vermemek oldu. Şu anda dinlemenin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. En önemli beceri olduğunu düşünüyorum. Şöyle açıklayayım size. Yani konuşmak için bile dinlemek gerekiyor. Mesela bir bardak düşünün. Hatta burada bardak var. Bir bardak düşünün. Boş bir bardak. Bu sizsiniz. Tamam mı? Bu bardağın içine su dolduruyorum. Yani dinleme yaparak, dinleme egzersizleri yaparak bu bardağın içine su dolduruyorum. Bardak buraya kadar doluyor ve taşmaya başlıyor. Bu su taşmaya başladığında siz konuşmaya başlıyorsunuz. Bence bu şekilde oluyor. Yani konuşmak için aslında buraya kadar dolmak gerekiyor. Buraya kadar dolduğunuzda zaten ister istemez konuşuyorsunuz. Ben mesela çok dinleme yaptığım zamanlarda, çok çalıştığım zamanlarda, diyelim ki o gün çok çalıştım, o hafta çok çalıştım. Gece yatağa yattığımda uyuyamazdım. Çünkü o kadar dolmuşum ki, buraya kadar dolmuşum ve konuşmam lazım. Gece kalkardım ve kendi kendime konuşmaya başlardım o dilde. Çünkü çok fazla şey duymuşum. Artık konuşmam gerekiyor. Konuşacağım kimse de yok. Kendi kendime konuşuyordum ben de. Evet, o yüzden bence dinleme çok çok önemli. Dediğim gibi bence konuşmaktan bile daha önemli. Bazıları mesela ilk dersten konuşmaya başlamanın gerektiğini savunur. Ama ben böyle düşünmüyorum. Benim konuşmaya başlamadan önce biraz dinlemem gerekiyor. O dile biraz tanımam gerekiyor. Biraz gözlemlemem gerekiyor. Dinlemem, duymam gerekiyor. Daha sonra ben zaten konuşurum yani. Ben en önemli becerinin konuşmak olduğunu düşünüyordum ve gerçekten çok da önemli bir şey konuşmak. Bir dili öğrendiğimizi gösterir yani. Tabii kelimeler ezberliyorum, işte konuşacağım şeyleri ezberliyorum önceden. Konuşabiliyorum yani. İşte Arapça öğrenmeye çalışıyordum. İşte dersler alıyordum. Ondan sonra kelimeleri ezberliyordum, okuyordum, okuduklarımı anlıyordum, konuşuyordum. Bir şey söylemek istediğimde söyleyebiliyordum.
Ama şöyle bir şey oluyordu. Bunu da biraz zaman geçtikten sonra fark ettim. Ben birine bir şey söylüyorum. O da bana bir cevap veriyor. Ama ben onun bana verdiği cevabı anlayamıyorum. Yani eğer bana bu cevabı yazılı bir şekilde verse, ben bu cevabı okusam anlarım. Ama bana söylediğinde, sözlü bir şekilde söylediğinde, ben bunu duyduğumda anlayamıyorum. Ne anladım yani o zaman? Ne işe yaradı benim konuşmam? Eğer ben konuşuyorsam ve bana söylenen cevabı anlayamıyorsam benim o dili konuşmamın ne önemi var? Bir de bizim çok fazla Arap hocamız yoktu. Yani derslerde bizimle Türkçe konuşuyorlardı. Arapça konuşmuyorlardı. Kendim de içerik bulma konusunda o kadar iyi değildim o zamanlar. Kendi öğrendiğim fasih Arapçayı dinleyebileceğim, duyabileceğim çok fazla içerik bilmiyordum. O yüzden de dinleme becerilerim gelişmemişti. Okuduğumu anlıyordum. Bir şey söylemek istediğimde söyleyebiliyordum. Ama bana bir cevap verdiğinde anlayamıyordum. O zaman benim konuşmamın ne önemi var? Bir önemi yok. Yani dinlemem de, duyduğumu da anlamam gerekiyor iletişim kurabilmek için. Yani sadece ben konuşarak mı iletişim kuracağım? Karşılığında biri bana cevap verecek ve benim de onu anlamam gerekiyor. Şu anda dinlemenin önemini fark ettim. Sinek geldi. Ve bu yüzden de aslında şu anda kanalımda genelde hep dinleme üzerine içerikler üretiyorum. Sizin dinleyerek dil becerilerinizi geliştirmeniz için. Evet, söylemek istediklerim bu kadardı. Başka bir şey yok herhalde. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca bir podcast'im var. Muhtemelen biliyorsunuzdur. İnternet siteme giderek ya da Spotify üzerinden ya da YouTube'dan izleyebilirsiniz. İnternet sitemde transkriptleri var. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz kelime öğrenmek için. Bu video ile ilgili görüşlerinizi de yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bazen böyle uzun uzun konuştuğum zaman çok hızlı konuşuyorum ve aslında dil öğrenen insanlarla konuştuğumu, Türkçe öğrenen insanlarla konuştuğumu unutuyorum. Bu yüzden de kusura bakmayın ama bu videoların da yine de faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.